Esaretin karanlığında bir kıvılcım çaktı. Kürşad'ın kıvılcımı. 40 yürek tek bir umutla yürüdü. Özgürlüğe zincirler kırıldı. Korku sustu. Çelik irade konuştu. Ve nehrinde duran onlar değildi. Bir milletin onuruydu. 40 Göktürk yakında başlıyor. Herkese merhaba. 40 Göktürk, Alper Çağlar'ın rüya projesi olan Göktürk üçlemesinin ikinci halkası olacak. Türk sinemasında benzeri görülmemiş boyutta bir dönem epik filmi olarak hazırlanıyor. Tarihi Kürşat destanının heyecan ve hüzün yüklü öyküsünü, görkemli aksiyon sahneleriyle izleyiciye sunmayı vaat ediyor. Alper Çağlar'ın projeyi yıldızlarla dolu bir ekip ve devasa setlerle hayata geçirmesi, 40 Göktürk'ü son yılların en iddialı yerli yapımlarından biri haline getirecek gibi görünüyor. Proje, 2027-2028 yıllarında başlaması öngörülüyor. Göktürk serisi rüzgarının ikinci aşamasında 40 kahramanın destanını tarih severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Videomuza başlamadan önce bu diziyi merakla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizinin hikayesinden bahsedelim. 40 Göktürk'ün merkezindeki tarihsel figür Kürşat Aşina, Jiyese Shuai, Göktürk tarihinin en epik karakterlerindendir. Çin kayıtlarında Çiye Shuai olarak geçen Kürşat, İstemi Kağan'ın oğlu Tölis Kağan'ın kardeşi Aşina ailesindendir. 630'da Göktürk Kağanlığı çöktükten sonra Kürşat, esaretteki Türklerin kurtuluşu için Tang tahtına suikast planlamıştır. 19 Mayıs 639'da Şanghay'daki Jiucheng Sarayı'na gizlice giren Kürşat ve 40 çeri, imparatorun odasına ulaşmayı amaçlamış, ancak başarılı olamayınca ağır bir çatışma yaşanmıştır. Kürşat ve yoldaşları Vey Nehri kenarında Çin devriyeleriyle girdikleri çatışmada şehit düşmüşlerdir. Kürşat'ın 40 yiğidiyle Çin sarayını basma cesareti, esarete başkaldırının sembolü oldu. Türk milletinin kalbinde sönmez bir istiklal ateşi tutuşturdular. Çin kaynakları bu efsanevi ayaklanmayı Çin saray baskını olarak kaydeder. Ümitsiz bir bağımsızlık mücadelesi olarak resmedilen bu olay, Türklerin en fedakar dönemlerinden biridir. 40 Göktürk filmi, işte bu, unutulmaz kahramanlık hikayesini sinema perdesinde canlandırmayı hedefliyor. Kürşat'ın yükseleceği her sahne, yalnızca aksiyon dolu kılıç kavgaları değil, hüzünlü bir vedanın ve inançla dolu fedakarlığın dramatik anı olacak. Türklerin bu kara döneminin ruhunu yansıtmak için filmde hem geniş çaplı savaş sahneleri hem de Kürşat'ın iç dünyasını gösterecek melankolik kesitler planlanıyor. Tüm bu beklentinin ortasında Kürşat karakteri serinin en büyük taşıyıcı gücü olarak öne çıkıyor. Çünkü Kürşat yalnızca bir savaşçı değil, ölüme gideceğini bile bile özgürlük için saraya yürüyen bir ruhun sembolü. Böyle bir karakteri hakkıyla canlandırmak, yüzeysel bir aksiyon performansından çok daha fazlasını gerektiriyor. İzleyici, o bakışlarda hem nefret, hem hüzün, hem de sarsılmaz bir kararlılık görmek istiyor. Bu nedenle Cengiz Coşkun'un ismi bu rol için zikredildiğinde, sosyal medyadaki ilginin bir anda büyümesi hiç şaşırtıcı olmadı. Bu nedenle Cengiz Coşkun'un hem fiziksel yapısı hem de daha önce canlandırdığı karakterlerden gelen sert ama duyguyu derinden hissettirebilen oyunculuk tavrı, Kürşat gibi bir figürle ciddi bir uyum yakalıyor. Uzun yıllardır dönem projelerinde kılıç, at, yakın dövüş ve dramatik sahnelerle adeta bütünleşmiş olması onu doğal bir aday haline getiriyor. Eğer Cengiz Coşkun'un takvimi uyar ve yapım ekibiyle yeniden bir araya gelirse, bu yalnızca projeye bir oyuncu kazandırmak değil, aynı zamanda filmi daha vizyona girmeden güçlü bir marka haline getirmek anlamına gelir. Çünkü Kürşat gibi tarihi bir figür, doğru bir oyuncu tarafından canlandırıldığında yalnızca bir role değil, bir efsaneye dönüşür. Alternatif olarak anılan İbrahim Çelikkol'un da sert yüz hatları, atletik yapısı ve aksiyon sahnelerine yatkınlığı açısından güçlü bir aday olması, tartışmayı daha da zenginleştiriyor. Her iki ismin de sahnede yaratacağı ağırlık, 40 Göktürk'ün tonuna birebir uyuyor. Zaten dizinin tüm kadrosu düşünüldüğünde hem fiziksel hem oyunculuk anlamında güçlü isimlerle ilerlenmesi,
projenin kimliğinin bir göstergesi haline geldi. İlk Göktürk'te izlediğimiz oyuncuların karakterlere bu denli uyumlu seçilmiş olması da seyircide Alper Çağlar doğru oyuncuyu bulana kadar vazgeçmiyor algısını oluşturmuş durumda. İşte bu nedenle 40 Göktürk'te oyuncu seçimleri yalnızca bir kadro açıklaması değil, projenin kaderini belirleyen temel unsurlardan biri olarak görülüyor. Çünkü bu hikayede karakterlerin ağırlığı olağanüstü büyük. Kürşad'ın son geceye girerken taşıdığı hüzün, Kırkçerisi'nin göze aldığı fedakarlık, Çin Sarayı'nın ihtişamı ve baskıcı düzenin yarattığı o karanlık atmosfer, ancak doğru yüzlerde hayat bulduğunda seyirciye geçebilir. Beklenti işte bu nedenle çok yüksek. Çünkü hikaye bir yandan aksiyonun en sert haliyle karşımıza çıkacakken, diğer yandan büyük bir duygusal yük taşıyor. Tanıtım sürecine dair heyecan da burada başlıyor. İlk Göktürk'ün ilk teaser görüntüleri bile prodüksiyon kalitesinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymuştu. Eğer Alper Çağlar aynı çizgiyi hatta daha üst seviyeyi 40 Göktürk'te sunarsa, tanıtımların viral olması kaçınılmaz. Zaten Kürşad'ın saraya giriş sahnesi, Kırkçeri'nin at üzerinde ilerlediği sekanslar, yağmur altındaki savaş sahneleri gibi akıllara kazınacak görüntüler, daha filmin çıkışından aylar önce sosyal medyada büyük patlama yaratacaktır. Türk sinemasında bu ölçekte bir prodüksiyonun sık görülmemesi de tüm ilgiyi bu proje üzerinde yoğunlaştırıyor. 40 Göktürk'ün hikayesi, ilk Göktürk'ten tamamen farklı bir tona sahip olduğundan projenin tutma ihtimali daha da artıyor. İlk film kuruluş döneminin destansı yükselişini anlatırken, 40 Göktürk bambaşka bir duygusal doruğa sahip, bir kahramanın ölümü bile bile yürüdüğü bir isyan gecesi, Kürşat ve Kırkçerisi'nin Çin Sarayı'nı basarken aslında son nefeslerine doğru ilerlediklerini bilmesi, Türk tarihinde benzersiz bir trajediyi temsil ediyor. Bu tür hikayeler izleyicinin duygularına doğrudan dokunabildiği için sinema uyarlamaları çoğu zaman çok güçlü etkiler yaratır. Bu da projenin yalnızca aksiyon yönüyle değil, duygusal ve dramatik tarafıyla da geniş bir kitleyi yakalayabileceğini gösteriyor. Serinin ilk halkası olan İlk Göktürk'ün önce birkaç bölüm dijital platformda yayınlanıp daha sonra uzun metraj haline getirilmesiyle kurulacak olan model, 40 Göktürk için de uygulanabilir bir yapı sunuyor. Eğer ilk Göktürk izleyiciye hikayeyi güçlü bir şekilde geçirir, karakterler sevilir ve proje beklenen başarıyı yakalarsa, ikinci filmin diziye evrilmesi çok daha kolay ve doğal olacaktır. Zaten üçleme yapısının baştan beri hem sinema hem dijital tarafına uygun olarak hazırlanması, 40 Göktürk'ün yayın planında büyük bir esneklik sağlıyor. Bu nedenle projenin 2027-2028 sezonunda yayınlanması hem hazırlığın daha iyi yapılmasına imkan tanır hem de ilk Göktürk'ün yarattığı etkinin taze kalmasına yardımcı olur. Hazırlık sürecinin bugüne kadar zaten 4-5 yıl gibi uzun ve titiz bir döneme yayıldığı bilindiği için, böylesine büyük bir yapımın birkaç yıl daha geliştirilmesi, izleyicide olumsuz bir etki yaratmak yerine beklentiyi daha da artıracaktır. Projenin daha yayınlanmadan bu kadar konuşulmasının en önemli sebeplerinden biri, Alper Çağlar isminin getirdiği güven ve heyecandır. Dağ serisiyle Türkiye'de aksiyon sinemasının çehresini değiştiren Alper Çağlar, Göktürk üçlemesinde de aynı detaycılığı, aynı gerçeklik takıntısını ve aynı kalite standardını sürdürüyor. İlk Göktürk'ün fragmanları, set görüntüleri ve casting tercihleri bile sosyal medyada milyonlara ulaşırken, bu başarının doğal bir şekilde 40 Göktürk'e taşınması kaçınılmaz hale geldi. Üstelik Kürşat hikayesinin Türk kültüründeki yeri, bu projeyi yalnızca bir dizi veya film olmaktan çıkarıp ulusal bir heyecana dönüştürüyor. Bütün bu etkenler bir arada düşünüldüğünde 40 Göktürk'ün tutma ihtimali ortalamanın çok üzerinde görünüyor. Hem güçlü prodüksiyon, hem köklü bir tarihsel temele sahip epik bir hikaye, hem de doğru oyuncu seçimleri bir araya geldiğinde ortaya yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da ses getirebilecek bir proje çıkabilir. Hikayenin daha şimdiden merak uyandırması, oyuncu kadrosunun her adımının heyecanla takip edilmesi ve Alper Çağlar imzasının izleyicide yarattığı güven, bu yapımın daha yayınlanmadan başarıya bir adım daha yaklaşmasını sağlıyor. 40 Göktürk, hem beklenti hem potansiyel hem de hikaye değeri açısından üçlemenin en çok konuşulacak bölümlerinden biri olmaya aday. Peki sizce 40 Göktürk projesi başarılı olabilecek mi? Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.
Yeni bir videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.